Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eski mecmualardan, dergilerden nasıl bir çanta yapabiliriz onu paylaşmaya çalışacağım. Geri dönüşüm projeleri içerisine girecek türde bir çalışma oluyor bu. Gerekli olan malzemeleri ben size sayacağım. Mesela şu elimdeki 8'e 18 ebadındaki kağıtlardan oluşmuş bir çanta. Şu ise 6'ya 14 ebadında bir kağıtların kesiminden oluşmuş olan bir çanta. Bunun için gerekli olan malzemeleri size söyleyeyim. Şu şekilde bir laminasyon bandı dedikleri bizim bildiğimiz koli bandının şeffafı. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir şeffaf bandımız lazım. Bir cetvelimiz gerekiyor. Şöyle elinizde eskiden kalma bir plastik cetveliniz varsa onlardan oluşturacağınız bir iğne yapacaksınız. Uç kısımlarını yuvarlayıp dip tarafında delip misinayın geçmesini sağlayacak şekilde. Eğer bunu hazır olarak satılıyor mu bilmiyorum ama eğer hazır olarak bulamazsanız ucu pot bir iğne, etamin iğnesi de olabilir, yorgan iğnesidir. Yalnız ucunun mümkün olduğu kadar pot olmasına dikkat edin. Ayrıca şu şekilde 50 mililik, 0,50 mililik bir misina gerekiyor. Bu misinanın 50 mililik olmasına özellikle dikkat edin. Daha inceleri kağıtları yırtabiliyor. İşte bir makasımız gerekecek. Kilit almamız gerekiyor şu şekilde. Sapları için mesela ben bu çantada sapta kağıdın kendisini buraya zımbalayarak yaptım ve halka takıp çengelle zincirimi tutturdum. Şu şekilde yapmak isterseniz mesela bunda da ben şöyle kullandım. Şu bizim bildiğimiz anahtarlıklar. Bu anahtarlıklardan 2 tane temin etmeniz gerekiyor. Bir de eski mecmualardan kesmiş olduğumuz şöyle 8'e 18 ebadında kağıtlar gerekiyor. Bunu keserken şuna dikkat edeceksiniz. Her zaman bu tür çantaları yaparken ölçümüz şu olacak. Eni 8 santim, yani eni 8 santimse şu boyu 18 santim olacak. Ben YouTube'da birçok kanalda izledim. Genelde eninin 2 katının bir 2 fazlasını alıyorlar. Ama bazı videolarda hanımlar, bunu yapan kişiler eninin 2 katının bir fazlasını almış. Bazıları ise eninin sadece 2 katını almış. Ben her üçünü de denedim. Bunların içinde en uygunu, yani kağıtların birbirine geçişindeki rahatlık 8'e demeyeyim pardon. Eninin 2 katının 2 fazlası her zaman daha iyi oluyor. Bu şekilde kağıtlar keseceksiniz. Mesela şu çantamın ebadı şöylesi 26 santim, yüksekliği 18 santim. Buna tam 180 tane şu şekilde kağıt gitti. Şu şekilde kağıt gitti. 180 tane. Bunlar 5 sıradan oluştu. Şu tepeden aşağıya doğru 5 sıradan oluştu. Her bir sırada 36 tane kağıt var. Ona göre, yani çantanızın ebadının ne olmasını istiyorsanız o kadar sayıda kağıt kesmeniz icap edecek. Arkadaşlar şimdi bu kestiğim kağıtları biliyorsunuz. Önceden göstermiştim. Bunları nasıl laminasyon malzemesiyle kapladığımı ve katları nasıl oluşturacağımı göstereceğim.
Şimdi gördüğünüz gibi elimdeki koli bandının kalınlığı, eni 7 santim. Şimdi şu kağıdın şu kısmını kullanacağım için bu kısmını buraya yapıştırıyorum. Şu mavi ton güzel. Şimdi bu kadar yeter. 180 tane bu şekilde kağıdımızı laminasyon malzemesiyle kaplayacağız. Şimdi içinde oluşan hava kabarcıklarını yok etmek için bu eski kartları kullanabilirsiniz. Bunları bu şekilde yok edeceğiz. Katlamaya geçiyorum. Önce kağıdımızı ortadan ikiye katlıyorum. Tam ortadan. Bu şekilde. Açıyoruz katı. Katladığımız yarıyı tekrar ikiye katlıyoruz. Yalnız dibe kadar yaklaşmayın. Tekrar katladığımız zaman üst üste binme olmasın. Kenardan böyle tam ortadan 1 milimlik bir pay bırakarak katlıyoruz. Sonra diğer kalan yarıyı ortada birleştiriyoruz. İkiye katlıyoruz yani. Bakın. Önce ikiye katladım. Sonra açtım. Kalan yarıyı tekrar ikiye katladım. Tam dibe yanaştırmadım. Sonra diğer yarıyı katladım. Sonra bütün bunların hepsini ortada birleştirip tekrar katladım. Bu şekilde oldu. Şimdi bu uzun parçayı tekrar ikiye katlayacağız. Bu şekilde. Kırılmasına engel olmak için bir cımbız vasıtası yardımıyla ya da makas yardımıyla çekin. Gördüğünüz gibi tekrar katladım. Açtım. Tekrar kalan yarıyı ortada birleştirdim. Bak şu şekilde. Yalnız dibe kadar yanaştırmayın. Bir parça mesafe bırakın. Sonra diğer parçayı aldım. Yine ortaya kadar getirdim. Bakın, gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde oldu. Şu şekilde. Bir tane daha göstereyim. Ortadan şu şekilde ikiye katladım. Katı açtım. Katladığım yarıyı tekrar ikiye katladım. Tam dibe kadar yanaşmadım. 1 milimlik bir mesafe bıraktım. Üst üste binmesine engel olmak için. Sonra diğer yarıyı ortaya kadar birleştirdim. Daha doğrusu ortaya getirdim.
Sonra bunu tekrar bu şekilde katladıktan sonra bu şekilde tekrar katladım. Şimdi bunu şu kenarlarda bakın laminasyon malzemesi kalmış. Onları alalım. Şimdi bunu tekrar ikiye katlıyoruz. Sonra bunu açıyorum katını. Yarıyı tekrar ikiye katlıyoruz. Sonra diğer yarıyı tam dibe yanaştırmayın. Bakın üst üste bindiği zaman buruşmalar olmasın. Bu şekilde. Şimdi bunları bu şekilde katladıktan sonra bağlamayı göstereceğim size. Birbirine geçirmeyi. Şimdi bakın bu kısımda birer bölüm var. Bu kısımda ise şöyle açtığınız zaman 1, 2, 3 bölüm var. Yani bir taraf tenha, diğer taraf hayli kalabalık. Bu birleştirme sırasında biz tenha olan yani birer bölüm olan kısımları kullanmaya dikkat edeceğiz. Birleştirmeyi şu şekilde yapıyoruz. Bakın. Biri böyle dururken diğeri bu şekilde duracak ve birini alta, diğerini üste olacak şekilde, şu şekilde bakın gözüküyordur umarım. Şu şekilde geçireceğiz. Şöyle. Dibe doğru çekiyoruz. Şimdi şunu alıyoruz. Bunu takacağım. Bunun şu tekli olan kısım içeriye bakacak. Dışarıya değil. İçeriye bakacak şekilde içine sokuyorum. Bakın. Şunu buraya, şu tekli kısım içeriye bakacak. Şöyle. Bunu da şunun içine. Şöyle. Sokacağım. Dibe kadar çektim. Bakın. Tekli kısım kaldı. Bir dahaki sefere buraya yerleştireceğim. Şimdi yine bunu alıyorum. Şöyle tutuyoruz. Bunu yine tekli olan kısmı içeriye bakacak şekilde bunun içine sokacağız. Buradan tekli kısım çıkacak ki bundan sonrakini de yine bu teklinin içine yerleştirelim. Bunu hep gözünüzün önünde bulundurun. Tekli kısım içeriye bakacak. Birini buraya yerleştiriyorum. Şuraya. Şöyle. Diğerini buraya yerleştiriyorum. Dibe kadar çekiyorum. Bakın gördünüz mü? Tekli kısım kaldı yine. Bu sefer buraya yerleştireceğiz. Bir tane daha alayım. Yani şu maviyi alayım. Mavinin bakın yine tek bölümlü olan kısmı içeriye bakacak şekilde tutuyorum. Bu da zaten tekli. Aynı şekilde şöyle birini buradan içeri geçiriyorum. Diğerini buradan içeri geçiriyorum. Bakın çantamız bu şekilde böyle zigzag oluşturarak devam edecek. Bir sırada tam 36 tane olacak.
5 sıra yapacağız ve çantamız tamamlanacak. Yani şu kağıtlardan 180 adet kesmeniz gerekiyor. Bunların dışında bir de size şu kısımlara yerleştireceğimiz minik kare köşe diyelim bunlara. Onun nasıl yapıldığını göstereyim. Bunun için şu zaten katladığımızı biliyorsunuz, nasıl katladığımızı öğrendiniz. Bunun şu şekilde açıyoruz. Ortadan şuradan kesiyoruz. Kestikten sonra kalan parçanın birini alıyoruz. Zaten bunu biz ortalamıştık. Bunu tekrar şu büyüğü yaptığımız gibi katlıyoruz. Aynı. Katladık. Şöyle bir kare oluşturduk. Şimdi kestiğimiz diğer yarıyı alıyoruz. Burada arkadaşlar kalabalık bölüm veyahut da tenha bölüm diye bir kural yok. Nereye isterseniz oraya yerleştirebilirsiniz. Çünkü kendi ekseni etrafında döneceğiz. Şimdi ben yine size göstermek açısından şu tek bölümlük olan kısma bu kestiğim diğer yarıyı yerleştiriyorum. Şu baştan çıkmayacak şekilde, bakın buradan çıktı. Çıkmayacak şekilde yerleştirdim. Katını kapattım zaten diğerinin. Şimdi kendi ekseni etrafında bir kere döneceğim. Bir tane daha döneceğim. Ve şu parçayı şu araya yerleştireceğim. Şu araya. Şuraya. Bakın bunu şuraya şu şekilde ekleyeceğiz. Bir tane daha yapayım. Şimdi şu parçamı ben kesiyorum. Yarısı burada, yarısı elimde. Bunu aynı büyük parçaları yaptığım gibi katlıyorum. Şu şekilde. Ve diğerini de bu şekilde katladım. Ve ortada hepsini birleştirip katladım. Şimdi şu parçamı aldım, diğer yarımı. Yalnız buradan çıkmasına izin vermeyelim. Şöyle tam sıfır yerleştirdim. Şu şekilde oldu. Önce kendi ekseni etrafında bir kere döndüm. Bir tane daha döndüm. Şimdi bu parçayı nereye yerleştiriyoruz? Bu araya yerleştiriyoruz. Rahat girmesi için kenarını birazcık kesiyorum. Ve şu araya şöyle bu çantanın en zor yanı işte bu minik parçayı hazırlamak. Şimdi bunu da bakın gördüğünüz gibi her tarafı kapandı. Bunu da şuraya yerleştireceğiz şöyle. Bu 36 parçadan oluşan, yani bir sırası 36 parçadan oluşan toplam 180 tane olan kağıtlardan oluşacak olan çantamın taban kısmında bu şunlardan 8 tane ihtiyaç olacak. Bu minik parçalardan da 8 tane yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, 36 parçadan
oluşan ve 5 sıra yaptığımız çantamızın ana gövdesi hazır. Şimdi bu hazırladığımız parçaları ben YouTube'da bazı yabancı bayanların yaptıklarını takip ettim. Kimisi bunları şu şekilde açık vaziyetteyken misinayla, yani şöyle kendi yaptıkları veyahut da hazır mı alıyorlar bilemeyeceğim. Ben eski bir plastik cetvelimden keserek yaptım bunu, iğnemi. Şu şekilde aralardan geçerek rahatlıkla böyle kağıtları yırtmadan dikiyorlar. Bir kısmı da bu şekilde birleştirdikten sonra üst üste koyarak dikmeyi tercih ediyor. Şimdi ilk etapta ben bunu öğrendiğimde böyle bu pratiğime gitti ve açık olarak yapıp denedim, ama diktikten sonra şu baş kısımları birleştirmekte hayli zorluk çektim. Onun için size tavsiyem, önce birleştirin, dikin. İleri safhalarda zaten eliniz alışır. Ayrı dikip kenarları birleştirmeyi denersiniz. Bunun için önce şu parçaları tek tek birleştirmekle işe başlayalım. Bunun için şöyle yapacağız. Bakın şurada parçamızda şu bütün olarak geliyor. Yani başlangıçta hiç kesintisi yok. Şu ise en son taktığımız 1 ve 2 ayrı parçadan oluşuyor. Bu iki parçadan oluşan kısmı şunun içine geçireceğiz ve çantamız bu şekilde alacak. Onun için şu iki parçadan oluşan bölümün katını açıyorum. Şu şekilde. Şu şekilde katını açtım. Diğer parçayı aldım. Bu parçada gördüğünüz gibi bu bütün olan parçada burada 1, 2 ve 3 bölüm var. Burada aradaki boşluklar gözükmesin diye bazıları şu şekilde hem şuraya öbürünü de buraya sokarak yapıyorlar, ama ben şunu tespit ettim. Her ikisini, yani katını açtığım şu iki parçanın ikisini birden şu araya sokuyorum. Yani şuraya. Şuna sokuyorum. Önce birinciyi yerleştirdim. Daha sonra diğerini aynı yere koydum. Ve ittirdim aşağıya doğru. Bakın şu dibe kadar geldik. Şimdi burada bakın, eğer oraya sokmamış da öbür tarafa soksaydık şu aradaki katlar gözükecekti. Ben oraya soktuğum için şimdi bunun katını açtığım zaman bu kısım tertemiz gözükecek. Bakın şu şekilde gözükecek. Şimdi bu parçayı alıyoruz. Taktım, dibe kadar yerleştirdim. Bir de yanınızda şöyle bir tutkal olsun. Bu parçanın birini alıyorum. İki parçaydı ya hani katını açtığımız. Birini alıyorum. Ucundan birazcık kesiyorum dışarıdan gözükmesin diye. Çünkü gözükme ihtimali olabilir. Bu kısma birazcık tutkal sürüyorum. Biraz tutkal sürüyorum. Kat kendini bırakmasın diye. Ve bunu, şu katı şunun içine sokuyorum. Şuraya. Buraya geçiriyorum. Şu şekilde. Bakın şu şekilde bakıldığı zaman hem de yapıştırdığım için kat gözükmüyor. Şimdi bu tarafta iç kısma geliyoruz. İç kısımda da aynı şeyi uyguluyoruz. İç kısımda da şuraya, şu kısma sokacağım. Şu araya. Şu araya sokacağım. Bunu da katının ucundan birazcık kesiyorum. Biraz tutkal sürüyorum. Ve bunu da aynı şekilde
şöyle içine yerleştiriyorum. Evet, yerleştirme şekli böyle oluyor. Bakın şu şekilde oturacak ve dikeceğiz. Ben bir tane daha yapayım. Ne yapıyorduk? Şu bütün olanın değil de iki parçanın önce katını açıyorduk. Şu şekilde. Açtığımız katı ağız ağza getirip şuraya, şuraya, şuraya ve şuraya değil, şuraya yerleştiriyorum. Biri içeriye, biri buraya. Biri böyle, biri böyle olacak. Şimdi bunun katını birazcık boyunu keseyim. Tutkalıyorum. Ve bunu nereye koyuyorduk? Şuraya. Şu araya sokacağım. Diğerini alıyorum. Onun da boyunu biraz keseyim. Bunu da biliyorsunuz. Şuraya. Şu araya sokacağım. Şu araya. Şöyle. Tutkal kullanmamın amacı şu: bazen diktiğimde şu kısımları birleştirmeyi unuttuğum oluyor. O durumlarda bu kendini bırakmasın diye. Yani sıkışmadığı için ben de tutkallıyorum. Gördüğünüz gibi ikinciyi de yaptık. Şimdi sıra dikmeye geldi. Diğerlerini de yapacağız ve 5 tanesi hazır olacak. Bunun için iğne de kullanabileceğiniz gibi, benim gibi böyle eski bir cetvelden yapacağınız, keserek yapacağınız bir iğne de uydurup bir iğne de yapabilirsiniz. İğnemin ucuna misinamı taktım ve şu aralardan, burada dikkat edeceğiniz nokta, birbirinin içine geçirmek. Şu şekilde bakın, gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan misinamı sokuyorum. İğnemi soktum. Şöyle çıkarttım. Bu ucun kendini bırakmaması için şuraya ben bir düğüm atacağım. İlk kendini buradan bırakmasın. Şimdi bu birleşme yerine şöyle tekrar tersten giderek içe saklamaya çalışacağım. Bakın şu şekilde saklandı. Şimdi şu şekilde getirdikten sonra misinam burada. Şunun içinden geçiyorum. Burada misina olacak diye bir kural yok.
Şey de olabilir. Yani kağıtların rengine uygun sırıtmayacak şekilde ip de kullanabilirsiniz ama ben dediğim gibi o yabancı kanallarda dikkat ettim. 10 kanalda izlediysem 9 tanesinde misina kullandılar. Bir tanesinde bayanın biri bildiğimiz ip, kalın bir mumlu ip kullandı. Siz de öyle yapabilirsiniz. Ben de hani madem bunun kuralı misina, ben de misina ile yapayım dedim. Buradan bir kere daha tur atacağız. Sonra 2 kere 2 tur attım dikkat ettiyseniz. Şimdi yanındakine geçiyorum. Yanındakine hemen onun yanındakine. Ve aynı şekilde buradan bu sefer şunun içine kayacağım. Buradan bunun içine bakın burada galiba bu hani uç çıkmasın diye ben şey yapmıştım ya, tutkal kullanmıştım ya, farkındaysanız bakın bu aradan geçemedim. Bu durumda ne yapacağım? Bunu ben çözeceğim. Kenardan geçmek için iğnemi kullanacağım. Şu aradan şöyle bakın. Şimdi arkadaşlar burayı komple böyle geçtikten sonra aynı şekilde bu sefer iç kısma geçeceğiz. İç kısmı da aynı dışını nasıl yaptıysak, burada da ben şu diğer iğnemi takayım, plastik iğnemi. Burada da iç kısımda da aynı yöntemi uyguluyoruz. Buradan giriyorum. Dışını diktikten sonra içi de aynı şekilde dikmemiz gerekiyor. Görülüyor değil mi? Bu şekilde. Şimdi şunun içine geçiyorum. Şöyle.
Buradan bunun içine geçiyorum. Ben tekrar bunun içine geçiyorum. Dar bir alanda hareket ettiğimiz için hani böyle bir iğnemsi bir şey yapmanız iyi olur. Çünkü iğnenin ucu ince olduğu için ister istemez bu kağıtlara takılarak kağıtların yırtılmasına sebep oluyor. Ama deminki gördüğünüz gibi dar bir alana geldiğimiz zaman normal iğnemizi kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, çantanın bildiğiniz gibi çantam 5 parçadan oluşmuştu. Bunun 4 tanesini içi ve dışlı olarak diktim. Bunu normal iğneyle yapacağız. Şu kendi yaptığımız plastikten şununla yapmayacağız. Bunun için öncelikle çantamızın şu taban olan kısım şurası olacak. Şu iki parçayı, bakın gördüğünüz gibi şu iki parçayı birbirine sıkıca tutturacağım. Bununla başlayacağım işe. Şuraya bir düğüm atalım. Ve sonra bu düğümlediğimiz kısmı içeride kalacak şekilde şöyle içinden tekrar geçirip şöyle düğümü kağıdın arasına saklayalım. Bakın gördüğünüz gibi bunu buraya sakladık. Şimdi bu kısmı sıkıca birbirine dikeceğiz. Buraya sıkıca tutturduk gördüğünüz gibi. Şimdi şu parçanın birini alıyoruz. Hani kare şeklinde parçalar yaptık demiştik ya. Şöyle ortadan kırıyoruz. Şu şekilde bu araya bunu dikeceğiz. Yani yarısını bu tarafa, şu tarafa, yarısını şöyle bu tarafa dikeceğiz. Şuradan iğnemi geçirdim. Şunun içinden tekrar böyle çekiyorum. Bir kere daha dolaşayım. Şöyle. Şimdi buradan bu tarafa geçiyorum. Şurayı birleştireceğim. Şu kısmı.
Bakın burayı tutturdum. Burayı tutturdum. Şimdi şu kısmı ve şu kısmı tutturacağım. Buradan bunun içine geçiyorum. Şunun içinden şimdi şu kısmı tutturacağım. Onun için buradan girip yani dört tarafını kenarlara tutturuyoruz. Şimdi bunu yerleştireceğim. Bunu da şimdi aynı diğerini yaptığım gibi böyle kıracağım. Ve onu da şuraya yerleştireceğim. Yani dört tarafını şu şekilde dikeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çantanın tabanı olan kısmı bu şekilde diktim. Tabanımız hazır. Şimdi bu tabanı çantamın ana gövdesine, yani 4 sıradan oluşan çantamın ana gövdesine ekliyorum. Bu tabana eklediğim zaman çantam 5 sıradan oluşmuş olacak. Şöyle yapacağız. Şu tabanın şu sivri kısmı şu şekilde göstereyim. Şuraya gelecek. Bu şekilde dikeceğiz. Dikmeye başlıyorum. Ve hemen yanına geçiyorum. Bu sefer şununla şunu birbirine dikeceğim. Şimdi şunu da bunu birbirine tutturacağım. İğnenizin ucunun pot olmasına dikkat edin. Dikkat ederseniz azami çaba sarf ediyorum. Sırf kağıtları yırtmayayım, delmeyeyim diye. Ama eğer ucu pot olsa bu olay daha rahat olur.
Dışarıdan diktikten sonra iç kısımları da dikeceğimizi biliyorsunuz. Şu 4 tane de hatırlarsanız önce dıştan diktim. Daha sonra iç kısımları birbirine tutturmuştum. Evet arkadaşlar, bu kısmı böyle bu şekilde şöyle dikeceğiz ve çantamız tamamlanmış olacak. Arkadaşlar çantayı gördüğünüz gibi tabanını da gövdeye yapıştırdım. Yani yapıştırdım derken diktim ve çantam bitti. Şimdi mıknatıslı kilit şu şekilde mıknatıslı kilitleri takacağız. Eğer bunu şu uçlarıyla birlikte takmak isterseniz şu katı açıp şu aradaki katı açıp bunun içine geçirecek şekilde tutturmanız gerekiyor. Bunu ilk başta dikmeden önce yapmanız gerekir. Bunu yapıştırmakla işe başlayacağız. Önce şu kısma tutkalımızı sürüyoruz. Birazcık kendini çekmesini bekleyeceğim. Bir de bunun üstüne sürüyorum. Yine bunun biraz kendini toplamasını bekleyeceğim. Şimdi geri ben bu çantada sap yapmayacağım ama sapı nasıl yapacağımızı size göstereceğim. Dilerseniz şöyle yapabilirsiniz. Mesela şunu alırız. Hani ilk başta yaptık ya şu büyük katlama. Bunlardan sap yapabiliriz. Şöyle yapacağız. Şu şekilde sap yapacağımız adette katlamayı yapacağız. Onun için bunu ben buldum ve hoşuma da gitti. Bunu şuradan şu şekilde sokacağız. Şu şekilde sokacağız. Şunu sokamıyoruz tabii. Bu durumda bunu tutkalla yapıştıracağız. Ben bunu sapsız kullanacağım için yapıştırmıyorum. Sadece size nasıl yapılacağını anlatacağım. Sonra bunu bu şekilde aradan geçirdikten sonra şöyle tutuyoruz. Bunu yine şu tenha olan kısımları göz önünde bulundurarak, bakın burada da tenha kısım var. Görüyorsunuz değil mi? Tek bölüm. Buradan bu şekilde içine geçirdiğimiz zaman, bir de yapıştırdığımız zaman bu sapımız bu şekilde gayet rahat tutar. Bakın şu şekilde. Zımbanız yoksa bu şekilde yapmanızı öneririm. Eğer zımbanız varsa şöyle şu şekilde zımbayla tutturursunuz. Buraya da bir halka takarsınız. Şu şekilde. Şöyle bir halka takarsınız. Buraya zımbayla tutturursunuz. O şekilde de olur. Diğerini de aynen şurada ben yapayım bunu size göstermek amacıyla. Yine tenha kısmı gelecek. Bakın burada yine tenha kısım geldi. Yani tek bölüm olan kısım. Buradan geçireceğiz. Buradan geçireceğiz. Çıkarttım. Bakın işte burada dikkat edeceğimiz şey hep tenha kısımlar dışarıya gelecek şey. Yani kullanacağımız şekilde sokun. Şimdi bunu dışarıya çıkarttığımız zaman şöyle sokmamız gerekiyor. Tenha kısım. Bakın tenha kısım.
Bunu yine alıyorum. Hep bakın tek bölümler içe bakıyor. Görüyor musunuz? Burada da bakın. Tek bölüm. Bunu da bu şekilde soktuğumuz zaman şöyle mesela bunu istediğiniz boyda yapıp şu şekilde böyle getirip buraya aynı şekilde tutturacağız. Şunu takmaya gelince bakın burada hani anahtarlıktan bahsetmiştim. Şu kısmını şöyle açıyoruz. Şuradan için bakın çektim girdi. Görüyor musunuz? Tek hattan. Döndürdüğünüz zaman komple girmiş olacak. Bak girdi. Şimdi bu çantaya bu kısmı bir tane kancalı zincirle birlikte çantaya sap yapma imkanınız olur.